Çatalhöyük terk edilmedi, kapatıldı. Bu kelimeyi özellikle kullanıyorum çünkü burada olan şey bir kaçış değil, bir sonlandırma kararıydı. Ve bunu yapan insanlar insanlık tarihinin en erken dönemindeydi. Bizden ilkel değil, belki de daha net düşünüyorlardı. Peki neden? Ne sandık, ne değildi? Bize okulda anlatılanların çok daha ötesinde, çok daha derin ve biraz da rahatsız edici bir gerçek var. Binlerce yıl önce insanlar bilerek ve isteyerek kurdukları en büyük şehirlerden birini mühürlediler ve bir daha asla geri dönmediler. Bu tarihin en gizemli kararlarından biri. Bir an için düşünün, evinizi, komşularınızı, anılarınızı, her şeyi geride bırakıyorsunuz ama kaçarak değil. Kapınızı kendi elinizle, toprakla doldurarak, ocağınızı son kez söndürerek, bir daha asla açılmayacağını bilerek. Bu bir terk ediş değil, bu bir vedaydı. Ve bu veda bize modern insanlık hakkında çok şey söylüyor. Çatalhöyük'ü genelde neyle biliriz? İnsanlığın ilk şehri, tarımın doğduğu yer, duvarlara çizilen o meşhur av sahneleri, evet bunların hepsi doğru. Ama bunlar hikayenin sadece başlangıcı. Kimse bize bu devasa yerleşimin nasıl sona erdiğini anlatmaz. Çünkü cevap basit değil. Olay bir depremle, bir salgınla ya da bir savaşla açıklanamıyor. Eğer öyle olsaydı arkeologların bulduğu manzara çok daha kaotik olurdu. Ama Çatalhöyük'te bir kaos yok. Aksine neredeyse ürkütücü bir düzen var. Gerçek neden? Sandığınızdan çok daha farklı ve çok daha psikolojik. 9000 yıl önce 10.000 kişinin yaşadığı bu devasa proto şehir. Bir anda değil, yavaş yavaş, ev ev, sokak sokak sessizliğe gömüldü. Bu tarihteki en büyük toplu vazgeçiş hikayelerinden biri olabilir. Peki bu kapatma ritüeli nasıl işliyordu? Hayal edin, evlerin kapısı yok. Girişler çatılardan, merdivenlerle yapılıyor. Bir aile artık o evde yaşamamaya karar verdiğinde merdivenini çekip gitmiyor. Hayır, çok daha fazlasını yapıyorlar. Önce evin içini temizliyorlar. Bazı kişisel eşyaları belki de sembolik olarak içeride bırakıyorlar. Sonra ocağı, evin kalbini söndürüyorlar. Ardından en tuhafı, çatıda bulunan o tek girişi saf ve temiz toprakla, tuğlalarla dikkatlice dolduruyorlar. Evi adeta mühürlüyorlar. Bu bir defin işlemi gibi. Sanki sadece bir yapıyı değil, o evin içinde yaşanan anıları, ruhu da toprağa gömüyorlar. Bu plansız bir terk edişin tam zıttı. Bu her adımı düşünülmüş, anlam dolu bir ritüel. Ama neden? Neden bir insan yaşadığı yeri bu kadar özenle kapatıp gider? Bu sorunun cevabı bizi insan doğasının en temel dinamiklerine götürüyor. Bu durum neden bu kadar garip? Çünkü insanlık tarihi boyunca şehirlerin terk ediliş hikayeleri genellikle panik ve çaresizlikle doludur. Bir düşman ordusu kapıya dayandığında, bir kıtlık baş gösterdiğinde, bir nehir kuruduğunda ya da bir salgın hastalık yayıldığında insanlar arkalarına bakmadan kaçarlar. Amaç hayatta kalmaktır. Kimse durup da evinin kapısını özenle kapatmakla vakit kaybetmez. Çatalhöyük'te ise durum tam tersi. Burada bir panik izi yok. Savaş yok, yangın yok, ani bir felaket yok. Her şey kontrollü ve sakin bir şekilde gerçekleşmiş. Sanki bütün bir topluluk bir araya gelip ortak bir karar almış gibi artık burada yaşamıyoruz. Buradaki zamanımız doldu. Bu karar bir dış zorunluluktan çok içsel bir motivasyondan kaynaklanıyor gibi duruyor. Peki neden? O insanları binlerce yıl boyunca atalarının yaşadığı bu topraklardan vazgeçmeye iten o derin sebep neydi? En yaygın ve en basit açıklama genellikle şudur. Toprak yoruldu, av hayvanları azaldı, su kaynakları kirlendi, artan nüfusu besleyemediler. Bu kulağa çok mantıklı geliyor değil mi? Klasik bir ekolojik çöküş hikayesi. Ama burada büyük bir sorun var. Eğer sebep buysa, yani insanlar açlık ve kaynak kıtlığı yüzünden gitmek zorunda kaldılarsa, neden evlerini bu kadar özenle kapattılar? Açlıktan kaçan bir insan geride bıraktığı yeri kutsal bir törenle mühürlemez. Sadece gider. Daha verimli topraklara, daha iyi avlaklara doğru yola çıkar ve arkasına bile bakmaz. Çatalhöyük'teki bu ritüelistik kapatma eylemi basit bir kaynak sorunu teorisiyle çelişiyor. İnsanlar gitmeden önce yaşadıkları yere saygılarını sunmuşlar. Onu mühürleyerek koruma altına almışlar. Bu vedalaştıkları şeyin sadece bir barınak değil, çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Gerçek sebep başka bir yerde gizli olmalı. Peki gerçek sebep ne olabilir?
Arkeolojik kanıtlar bize çok daha sosyal ve psikolojik bir tablo sunuyor. Bu terk ediş bir gecede olmadı. Şehrin bazı mahalleleri boşaltılırken diğerlerinde yaşam bir süre daha devam etti. Bu bir çöküş değil, aşamalı bir vazgeçişti. Muhtemelen olan şuydu: toplumsal yapı, binlerce yıldır onları bir arada tutan o görünmez bağlar zayıflamaya başladı. İnsanları birleştiren ritüeller, inançlar, gelenekler eski gücünü yitirdi. Belki de artan nüfus bu çatısız, sokaksız, birbirine yapışık evlerde yaşamayı artık imkansız hale getirdi. Komşuluk ilişkileri bozuldu. İnsanlar aynı çatı altında, aynı topluluk içinde eskisi gibi uyumlu ve mutlu değildi. Bir zamanlar onları koruyan ve birleştiren bu yapı artık bir hapishaneye dönüşmüş olabilir. Şimdi bir an için kendimizi onların yerine koyalım. 9000 yıl öncesine gidelim. Yaşadığınız yer hala ayakta, eviniz sapasağlam, etrafta yiyecek var, su var. Ama bir şeyler doğru hissettirmiyor, toplumun dokusu çözülüyor, komşunuza güvenmiyorsunuz. Eski ritüeller size anlamsız geliyor. Her gün aynı merdivenden inip çıkmak, aynı insanlarla yüz yüze gelmek size bir yük gibi geliyor. Kısacası eviniz artık yuvanız değil. Ne yaparsınız? Kalıp mutsuz bir şekilde yaşamaya devam mı edersiniz? Yoksa her şeyi geride bırakıp yeni bir başlangıç yapma cesaretini mi gösterirsiniz? Çatalhöyük insanı ne yaptı? Onlar ikinci yolu seçti. Onlar bir şeylerin bittiğini anladılar ve bu gerçeği kabullenip gereğini yaptılar. Belki de bu onların bizden çok daha bilge olduğunu gösteriyor. Ve en ilginç kısım, Çatalhöyük'e bir daha asla dönülmedi. Orayı terk eden insanlar ve onların torunları yakınlardaki başka bölgelere yerleştiler. Ama o tepeye, o kutsal şehre asla geri dönmediler. Evler oradaydı. Toprak oradaydı. Belki bir nesil sonra kaynaklar yeniden canlanmıştı. Ama dönmediler. Neden? Çünkü belki de mühürledikleri şey sadece evler değildi. Bir yaşam biçimiydi, bir dönemdi, bir fikirdi. Orayı kapattıklarında Çatalhöyük artık onlar için yaşanacak bir yer olmaktan çıkıp sadece hatırlanacak bir geçmiş haline gelmişti. Geri dönmek, o geçmişi yeniden canlandırmaya çalışmak olurdu. Onlar ise ileriye bakmayı seçtiler. Bazen bir yerden fiziksel olarak ayrılmak yetmez, zihinsel olarak da o sayfayı kapatmak gerekir. Çatalhöyük halkı tam olarak bunu yaptı. Bu bilinçli sonlandırma fikrini en net kanıtlayan şey, evlerin içinde bırakılan detaylar. Kazılarda kapatılmış evlerin içinde günlük yaşama dair inanılmaz izler bulundu. Ocakların yanında duran yemek kapları, duvarlarda hala canlılığını koruyan geometrik desenler, kırmızı aşı boyaları. Sanki ev sahibi az önce dışarı çıkmış ve birazdan geri dönecekmiş gibi. Ama dönmedi. Asla dönmeyecek. Bu detaylar bize bunun alelade bir terk ediş olmadığını, her evin kendi hikayesiyle, kendi anılarıyla birlikte özenle mühürlendiğini gösteriyor. Bu insanlık tarihinin en erken dönemine ait inanılmaz derecede modern ve sofistike bir davranış. Kimse size Çatalhöyük'ü bu şekilde anlatmadı çünkü bu hikaye bize kendi hayatlarımız hakkında rahatsız edici sorular sorduruyor. Ve işte o en rahatsız edici düşünce, Çatalhöyük bize şunu söylüyor: İnsanlık bir sistemin veya bir yaşam biçiminin çöktüğünü bizden binlerce yıl önce daha işler tamamen sarpa sarmadan fark edebiliyordu. Ve daha da önemlisi, bu konuda harekete geçme cesaretine sahipti. Bazen en akıllıca, en cesurca karar, batan bir gemiyi kurtarmaya çalışmak değil, onu doğru zamanda saygıyla terk etmektir. Onu bitirmektir. Şimdi bir de kendimize bakalım. Bugün hayatlarımızda, ilişkilerimizde, işlerimizde veya toplumumuzda bitmesi gerektiğini bildiğimiz ama sırf alıştığımız için, korktuğumuz için sürdürmeye devam ettiğimiz ne kadar çok şey var. Asıl soru belki de Çatalhöyük neden kapatıldı değil. Asıl soru, biz neden kapatamıyoruz? Bu sorunun cevabını aklınızdan kolay kolay çıkaramayacaksınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni keşiflerde buluşmak üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.